Büyük İskit Birliği'ni anlayabilmek için Darius'un İskitler üzerine savaş açtığı zamanı iyi analiz etmek gerekir. Savaş bütün İskit toprakları üzerinde hareket halinde devam ettiği için başka bir bakış açısıyla coğrafi bölgeleri anlamamız bağlamında hakkını verebilen bir tarihçi için çok değerli bir ölçüdür. Şimdiye kadar yayınladığımız 3 videoda Büyük İskit Birliği'ni oluşturan 7 devletin sınırlarını açıklamıştık. Birinci videoda 8 devlet olduğunu söylemiştik. Şimdi bu 8. devletin sınırlarını anlatmaya çalışıp Darius'un İskitler üzerine seferini aydınlatmaya çalışacağız. 8. devletin ismi İskitya'dır. Geri kalan 7 devlet ise Tauris, Agarthrus, Neori, Andropak, Melanklenos, Saromat, Gelon ve Budin devletleriydi. Gelon ve Budin devletleri aynı sınırlar içinde iki ülke gibiydi. Onun için onları bir devlet olarak saydı. Herodot tarihi 4. kitap 99. paragrafta İskitya sınırlarını şu şekilde söyler. İskitya kıyıları Trakya kıyılarının uzantısıdır. Trakya bir körfez çizer, ondan sonra İskit topraklarına girilir ve Euros rüzgarı, doğu rüzgarı yönüne akarak denize dökülen İstros'un ağzına varılır. İstros'tan ötesi artık asıl İskit kıyılarıdır. Şimdi uzunluğu anlaşılabilsin diye bunları anlatacağım. İstros'u geçince burası eski İskitya'dır. Güneye, Notos rüzgarı doğrultusunda Karkinitis iline kadar uzanır. Ötesi aynı kıyının devamıdır ki dağlıktır ve Pontos Yuksenios'a kadar bir çıkıntı yapar. Taurika Kersonosos'u ya da Kayalık Kersonosos denilen yarımadaya kadar uzanır ve burada Tauriler otururlar. Bu yarımada denize çıkar ve doğuya doğru uzanır. Zira İskitlerin iki yandan sınırı denizdir. Güney Denizi ve Doğu Denizi tıpkı Attika gibi ve Tauri halkı İskitya'nın bu bölgesinde oturur der. Paragrafta açık bir şekilde yazılan şudur. İskitya kıyıları Trakya kıyılarının uzantısıyla başlar. Euros yani doğuya doğru akan Tuna'nın Trakya kıyılarında başlar ve denize döküldüğü yere kadar devam eder. İstros'tan ötesi asıl İskit kıyılarıdır derken Tuna'dan ötesi asıl İskit devletinin başladığı yerdir der. Gerçek İskit devleti burasıdır. İskit birliğinin beyni ya da merkezi burasıdır demek ister. İstros yani Tuna nehrinden Notos rüzgarı güneye doğru Karkinitis iline varılır der. Tuna'dan ötesi aynı kıyının devamı olarak Pontos Yuksenios'a doğru bir çıkıntı yapar. Taurika Kersonesos'u ya da Kayalık Kersonesos denilen yarımadaya kadar uzanır ve burada Tauriler otururlar. Bu yarımada denize çıkar ve doğuya doğru uzanır der. İskitlerin doğusu ve güneyinde iki deniz vardır ve Tauri halkı İskitya'nın bu bölgesinde oturur der. Yani Kırım Yarımadası'nın doğusu ve güneyinin deniz olduğunu söyler. Bu bölgede İskitya'nın kuzey sınırlarıdır. Güney sınırına tekrar dönersek Karkinitis ilinde son bulduğunu söyler. Karkinitis ilinin nerede olduğuna bakarsak Herodot tarihi 4. kitap 55. paragrafta 6. ırmak Hupakris'tir. Bir gölden çıkar, göçebe İskitler yurdundan geçer ve ağaçlık bölge ile Akilleus'un at meydanı denilen yeri sağında bırakarak Karkinitis kenti yanında son bulur der. Karkinitis ilinde Hupakris diye bir akarsu varmış. Bu akarsu bir gölden çıkıp Karkinitis kentine vardıktan sonra denize dökülüyormuş. Bu bölgede göçebe İskitlerin bölgesiymiş. Yani gerçek İskitya dediği bölge. Hupakris denilen akarsu ağaçlık bölge ile Akilleus'un at meydanı denilen yeri sağında bırakıyormuş. Ağaçlık bölge çevirisi doğru olmamıştır. Özel isimler olduğu gibi alınmalıdır. O kelimeye ağaçlık bölge değil, Hilleya denilmeliydi. Öte yandan
Rusya'nın Moskova bölgesindeki İskitleri şahane İskitler şeklinde çevirmiştir. Oysaki doğrusu Royal Skits yani İskit Krallığı şeklinde olmalıydı. Orijinal Yunan metninde Vasilion Skits yazar. Anlamı İskit Krallığı'dır. Çevirilere eğer çevirmeni iyi tanımıyorsanız çok güvenmeyiniz. Şahane İskitler ile İskit Krallığı söylemi arasında dünya kadar fark vardır. Şimdi paragrafa bakarsak Hupakris diye bir ırmak varmış ve bir gölden çıkıyor. O göl göçebe İskitlerin yurduymuş. Hileya denilen ormanlık bir alanı ve burası çok önemlidir. Dikkat ediniz lütfen. Akilleus'un at meydanı denilen yeri sağında bırakarak Karkinitis kenti yanında son bulur der. Hileya denilen yer Homeros'un İlyada destanında bahsettiği Agamemnon'un Hitit devletinden koparmaya çalıştığı Killa'dır. Killa denilen yer ise Marmaris, Muğla, Nazilli, Aydın arasındaki yarımadadır. Karkinitis Büyük Menderes'in denize döküldüğü körfezin o zamanki ismidir. Kar yengeç anlamında, kinitis ise burgaç, kıskaç demektir. Günümüz diline çevirirsek yengeç körfezi en yakın anlamlıdır. Hupakris'in anlamı hupa hecesi hiper kelimesinden çok fazla, aşırı olan anlamındadır. Kris ise burgaç, anafor, dönemeçli, burgulu anlamındadır. Büyük Menderes'in çizdiği burgaçlı yoldan dolayı o ismi almıştır. Homeros İlyada destanında Büyük Menderes'e burgaçlı, bazı yerlerde de anaforlu Skamonros demiştir. Gerçek Truva bu bölgedir. Çanakkale dolaylarında olduğu söylenen anaforlu Skamonros hangi nehirdir? Şimdi düşünün. Akilleus koskoca maratonlar düzenliyor. At meydanında atlı arabalar yarış yapıyor. Ama Çanakkale Truva'da bir tane hipodrom yok. Mantıklı değil bu. Üst üste konulmuş taşlar bulunmuş. Burası Truva'da geçen hisarlıktır denmiş. Bilimsel hiçbir desteği yok. Ağaçlık bölge ile Akilleus'un at meydanı denilen yer Direk Yarımadası ve Efes antik kentidir. Büyük Menderes bu noktaları sağında bırakarak denize dökülür. Truva'nın Ege bölgesinde olduğunu Yılanlı Sütun çalışmamızda anlatmıştık. İskitya'nın Notos yani güney rüzgarına doğru sınırı Büyük Menderes'tir. Bir gölden doğduğunu söyler. Bu göl Afyonkarahisar'a yakın olan Işıklı Gölü'dür. Kuzey sınırları için Herodot tarihi 101. paragrafta şunları söyler. İskitya iki kenarı deniz kıyısı olan bir dörtgen çizer. Denize bakan kenarlarının uzunluğu eşittir. Gerçekten İsros'tan Borissenes'e kadar yaya 10 günlük yoldur. Borissenes'ten Palos Maitos'e kadar gene 10 günlük ve denizden içeriye doğru İskitya'nın kuzeyinde oturan Melanklenosların ülkesine kadar 20 günlük yoldur. Benim hesabımca bir günlük yol 200 stat demektir. Demek ki İskitya'nın bir uçtan bir uca enlemesine uzunluğu 4000 stat olur. Ve içeriye doğru boylamasına da gene 4000 stat tutar. Bu ülkenin eni boyu işte budur der. İskitya, İstros'tan yani Tuna'dan Borissenes'e Dinyeper Nehri'ne kadar olan uzaklığı Dinyeper Nehri'nden Palos Maitos'a ile yani Hazar Denizi ile aynıymış. Tuna'dan Dinyeper Nehri'ne 10 gün, Dinyeper'den Hazar Denizi'ne 10 gün sürüyormuş. Tuna'dan toplarsak Hazar Denizi'ne 20 günlük yoldur diyor. Burada Herodot bize harita metodunu anlatıyor. Dinyeper'i ortaya alıyor ve toprakların uzunluklarını netleştiriyor. İskitya'dan Melanklenosların ülkesi Tuna'dan Hazar Denizi'ne kadar yani 20 günlük yoldur der. İşte gerçek İskitya Dinyeper'den Tuna'ya bir kenar. Oradan Ege Denizi'ne ikinci kenar, oradan Afyon'u geçince üçüncü kenar
ve tekrar Dnyeper'e doğru dördüncü kenar yani dörtgen olur. Bir stat uzunluğu 200 metredir. Enlemesine 4000 stat olması günümüz uzunluk ölçüsüne çevirirsek 800 kilometreyi ifade eder. Eni boyuna eşit bir devlet olması boyunun da 800 kilometre olduğunu gösterir. Bunu haritada gösterirsek kırmızı kare içindeki devlet eski İskitya dediği kadimden devam eden merkezi İskit devletidir. Bazı yabancı araştırmacı, tarihçi ve profesörler İskitya'nın Kırım üzerinden bugünkü Moldova, Gürcistan arasına bir çizgi çizerek kuzeye doğru 800 kilometre olduğunu iddia etmişlerdir. Fakat görüldüğü üzere şehir ve ülke adlarıyla haritaya yerleştirdiğimiz zaman bunun doğru olmadığı, doğrusunun ise Tuna ile Dnyeper nehirlerinden bir çizgi çizerek güneye doğru bir kare oluşturulması gerekir. İskitya günümüzde Kırım dahil Romanya, Bulgaristan, Yunanistan'ın bir bölümü, Türkiye'de Ege bölgesi, Ankara ve Zonguldak'a kadar bir bölgeyi kapsayan devletti. Büyük İskit Federasyonu'nun 8. devleti İskitya'ydı. Bu devlet kadimden her zaman Türklerin elindeydi. Anadolu'da Türkler tarihin her safhasında vardılar.